Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Sony'nin yeni duyurduğu A7R4'ün ön incelemesini yapacağız. Evet, uzun sürelerdir görüşemiyoruz. Yine bir iş yoğunluğu, tatil vesaire uzun bir tatil derken araya uzunca bir süre girmiş oldu. Bu arada Sony hiç beklemediğimiz bir şekilde A7R4'ü duyurdu. O kadar beklemediğimiz bir haberdi ki aslında bu. Bizi oldukça şaşırttı. Aslında biz bu dönemde A7S3'ün, A9'un ikinci versiyonunun ve Alpha 6700'ün ya da Alpha 7000'in duyurulmasını bekliyorduk. Ama sürpriz bir şekilde A7R4'ü duyurdu Sony. Kimse beklemiyordu hakikaten de. Ama bunun altında bence ilginç bir konu var. Kısaca hemen bahsedeyim, sonra A7R4'ün incelemesine geçelim. Bence Sony A7S3'ü 8K'lık video çekebilen bir kamera yapacak ve içerisine 36 megapiksellik bir sensör koyacak. O yüzden 36 megapiksel işte A7R3'e çok yakın bir çözünürlük olduğu için kamera sınıfları arası, ürün sınıfları arasındaki farkı tutabilmek için bence A7R4'ü duyurdu ve A7R4'ün içerisine 61 megapiksel gibi oldukça yüksek çözünürlüğe sahip bir sensör koydu. Şimdi bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Öncelikle A7R4'ün özelliklerinden bahsedelim ve bu videonun ana konusu olan A7R4 gerçekten de almaya değer bir makine mi? Ondan konuşacağız. Şimdi 3 sayfa not var elimde ve bu notların üzerinden tek tek geçeceğiz. Bu arada şu uyarıyı yapayım. Bu bir ön inceleme. Yani kamera benim elimde yok. Ancak A7R3 sahibi bir insan olarak A7R4'ün sunduğu özelliklerin tam olarak nasıl bir fark yarattığını kestirebiliyorum. Çünkü uzun süredir A7R3 kullanıyorum. Şimdi göreceğiz zaten. Gövde ergonomisinde falan değişiklikler var. Bunları değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Bu videoya da şu şekilde başlamak istiyorum. A7R3 makinamı diye öperek başlamak istiyorum. En son bunu yaptığımda Canon EOS R videosunda bayağı kavga gürültü çıkmıştı. Şimdi burada da yapalım. Haksızlık etmemiş olalım Canon EOS R'ye. A7R4 ile gelen bir dolu yeni özellik var. Bir dolu demeyeyim ama birçok yeni özellik var. Bunları her kamera incelememde yaptığım gibi genel özellikler, fotoğraf ve video özellikleri diye 3'e ayırarak inceleyeceğiz. Şimdi hemen genel özelliklerinden başlayalım. A7R4 61 megapiksellik bir sensöre sahip bir aynasız makine, aynasız fotoğraf makinesi. Daha önce adından anlaşılacağı gibi 3 tane daha versiyonu vardı. Bu 4. nesil bir kamera ve Sony'nin A7 serisinde 4. nesildeki ilk kamerası. Genelde aynı nesildeki kameraların gövdeleri birbirlerine tıpatıp benzediği için A7S4'ün de nasıl bir kasa kullanacağını buradan kestirebiliyoruz. Gövde ergonomisiyle başlayalım. Gövde ergonomisi işte A7R3'e göre biraz daha iyileştirilmiş. Özellikle gribi, yani şu tutamağı A7R3'e göre çok daha derinleştirilmiş ve rahat hale getirilmiş. İzlediğim bazı videolarda Nikon'un Z6, Z7'si kadar rahat olduğu söyleniyor ki Nikon'un Z6 ve Z7'si özellikle derin bir tutamağa sahipti ve kamerayı işte ağır lenslerle falan kullanmak çok daha rahat olduğunu söylüyordu insanlar. Benim mesela A7R3'teki en büyük derdim bu serçe parmağımın boşta kalmasıydı. Burada gördüğünüz gibi bir tane L plate takıp bu sıkıntıyı gidermiş oldum. Bu plate olmasaydı benim işte serçe parmağım bu makinenin üzerinde biraz boşta kalıp aşağı düşüyordu böyle. Kullanan insanlar A7R4'te serçe parmaklarının daha rahat yer bulabildiğini söylüyorlar. Bu iyi bir özellik. Demek ki böyle bir L plate ile dolaşmak zorunda kalmayacağım eğer A7R4'e geçersem. Geçecek miyim acaba? Onu da söyleyeceğiz. Yine ergonomik özelliklerden düğme ve butonlarda bir takım iyileştirmeler var. Benim de bazen istemsiz bir şekilde çevirdiğim, işte yanımda taşırken çevirdiğim şu exposure compensation ya da pozlama ayarı butonu kendi kendine dönüyordu. Bunun için artık buraya bir kilit mekanizması koymuşlar. Artık bu yanınızda taşırken kendi kendine dönmüyor. Ben bundan pek şikayetçi değildim açıkçası. Zaten gözüme getirdiğim anda ilk dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi oluyor. Ya da bir şekilde gözüme çarpıyordu. Şu arkadaki AF10 butonunu biraz daha büyütmüşler ve
buna basıldığı hissini güçlendirmişler. Yine bu arkadaki ana döner kontrolörün döndüğü zamanki geri bildirim hissini arttırmışlar. Bunu zaten A7R2'den A7R3'e geçerken de bayağı iyileştirmişlerdi. Onu bir kademe daha ileriye götürmüşler. Onun dışında düğme düzeniyle ilgili bir fark yok. Şu arkadaki kart slotunu açan kolu kaldırmışlar. Artık kart slotunu tıpkı işte Nikon'larda falan ya da Canon'larda olduğu gibi böyle ileri ittirip açıp kapatıyorsunuz. Çok büyük değişiklikler değiller. Neden bunu öyle yaptılar bilmiyorum. Ben hatırlıyorsanız A7R3'ün 3,5 milyon, 3,6 milyon civarında noktaya sahip bir elektrik vizörü vardı. Benim pek gözüme takılmayan bir pikselleşmeye neden oluyordu bu çözünürlük. Yani vizörden baktığınız zaman pikselleri görebiliyordunuz. Ama ben buna hiç dikkat etmiyordum. Ta ki izleyicilerimden biri bundan şikayet edip acaba yanlış bir şey yapıp yapmadığını sorana dek. Sonra benim de gözüme takılmaya başladı. İşte bu çözünürlüğü 5,76 milyon pikseli noktaya yükseltmişler. Kullanan herkes bundan oldukça memnun. Bu çözünürlük artık standart bir elektronik vizör çözünürlüğü. Arka LCD ekranın çözünürlüğün hakkında bir bilgiye ulaşamadım ama genel itibariyle insanlar A7R3'tekiyle aynı olduğunu ancak renklerin daha iyi göründüğünü, iyileştirildiğini söylüyor. Benim A7R3'teki en büyük şikayetim bu LCD ekranla ilgili en büyük şikayetim bunun dokunmatik özellikleriydi. Yani her şeyi mükemmel bir kamera. Ancak dokunmatik özelliklerinden pek memnun değilim. Hangi dokunmatik özelliklerinden memnun değilim onu da biraz açayım. Fokus noktalarını kaydırmak için kullandığınızda dokunmatik ekranı çok iyi çalışıyor. Orada bir sıkıntı yok. Ancak fotoğrafları incelerken böyle pinch to zoom, işte telefonlardan alıştığımız pinch to zoom yapamıyorsunuz. Bu hem Nikon'da hem Canon'da hem Fujifilm işte X-T3'te falan X-T1'de olan özellikler. Böyle iki parmağınızla zoom out, zoom in yapamıyorsunuz. Ondan sonra fotoğraflarda böyle swipe ederek diğer fotoğrafa geçemiyorsunuz. Yani ne işe yarıyor? İşte çift tıklayıp fotoğrafı birebir zoom yapıp fotoğrafı sağa sola kaydırmakta işe yarıyor. Ama bu da çok büyük bir özellik değil. Yani diğer iki istediğim özellik olmadan pek bir işe yaramıyor açıkçası dokunmatik ekranı. A7R4'te de bunu iyileştirmemişler. Aynen A7R3'te nasılsa o şekilde çalışıyor. O yüzden ben biraz hayal kırıklığı yaşadım açıkçası. Yine A7R3'e göre menülerde hiçbir değişiklik yok. A7R3'teki menü sistemi aynen devam ediyor. Yine menülere touch özelliklerini yani dokunmatik özellikleri kullanarak ulaşamıyorsunuz. Bu da diğer markalara göre geride kalan özellikleri. Gövde hava şartlarına göre biraz dayanıklı hale getirilmiş. Hatırlıyorsanız geçen sene A7R3'e böyle hortumla falan su tutup daha sonra işte baktıklarında pil kompartmanına ve lensin içerisine sensörü doğru birkaç damla su kaçırdığını görmüştü insanlar. Bu konuda da iyileştirme yapmışlar. Artık daha fazla noktadan hava şartlarına karşı yalıtılmış hale getirilmiş makine. Bu konuda işte Nikon'la Canon'un seviyelerine ulaşmış anladığım kadarıyla. Gövdenin üzerindeki iki kart slotu da yani buradaki iki kart slotu da UHS-2 kartları destekler hale getirmiş. Yani çok daha hızlı çalışıyor. Hatırlıyorsanız A7R3'te alttaki slot UHS-2 idi. Üstteki slotta UHS-1'di. Bu da aynı anda iki karta birden yazıyorsanız işte bir karta RAW'ları, diğer karta JPEG'leri ya da her iki karta RAW fotoğrafları yazıyorsanız bir yavaşlamaya neden oluyordu. Artık bunu düzeltmişler. Bu çok iyi bir haber. Buffer'ı çok daha hızlı boşaltabileceksiniz demek. Onun dışında fotoğraf özelliklerine geçecek olursak hiç şüphesiz en büyük özellik tabii ki de çözünürlük. Çözünürlüğün 42 megapikselden 61 megapiksele yükseltilmiş olması. Bunun yanında Pixel Shift'in yeni bir versiyonunu eklemişler. Artık 16 fotoğrafı birleştirerek totalde 240 megapiksellik fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Tony Northrup'un bu konuda bir videosu var. Onu izleyin derim. İnanılmaz derecede bir detay çıkartıyorsunuz artık 61 megapiksellik sensörle. Tony'nin videosunda hem A7R3 ile hem A7R3'ün Pixel Shift ile hem de A7R4'ün normal haliyle karşılaştırmaları var. Ancak Tony Northrup'un söylediğine göre bu 16 fotoğrafı çekmek pek kolay değil. Çok stabil bir tripoda ihtiyacınız var. Kamera ufacık bile hareket etse bütün bu fotoğrafları tekrar baştan çekmeniz gerekiyor. O yüzden aslında böyle çok özel durumlarda kullanılabilecek bir özellik. Yani hani manzara fotoğrafı çekerken bile kullanılacak bir özellik gibi gelmiyor bana. Yine Tony'nin videosunda örnek bir takım fotoğraflar var. Ağaçların yaprakları azıcık hareket etse bütün bu sistem bozuluveriyor.
işe yaramıyor. Tekrar baştan çekmeniz gerekiyor. Bunu böyle Fujifilm'in muhteşem GFX 100'ü, daha bu konuda video yapmadım o kamera hakkında. GFX 100'ü ile elde edeceğiniz fotoğraflarla karşılaştırmayın. Şu anda en iyi çözünür konusundaki en iyi makine, en azından bizim gibi ayakları yere basan insanların ulaşabileceği makine Fujifilm GFX 100. Çözünürlüğe gerçekten ihtiyacınız varsa, bundan çok eminseniz bence GFX 100'e bakmanız çok daha doğru olacak. Aynı zamanda bu 16 fotoğraflık piksel shift'in yanında yine A7R3'te olan 4 fotoğraflık piksel shift modunda kullanabiliyorsunuz. A7R4'ün çözünürlüğü 61 megapiksel olmasına rağmen A7R3 gibi 10 kare saniye fotoğraf çekebiliyorsunuz peş peşe. Bu sayıyı tutabilmeleri çok çok iyi bir özellik. 9'lara 8'lere falan inmiş olsaydı ben biraz kötü hissederdim açıkçası. Geriye atılmış bir adım olarak görürdüm bunu. Ama bu sayıyı 10 kare saniyede tutabilmişler. Yine 5 eksenli in-body image stabilization'ı var. Yani gövde içerisinde imaj stabilizasyonu var. Benim Sony A7R'ye geçmemdeki en büyük nedenlerden birisi in-body image stabilization'dı. Burada belirtmeden geçmeyeyim. Şimdi netleme sistemine biraz bakalım. A9'dan gelen bir netleme sistemi var diyorlar ama buradaki sayılar, yani netleme sistemindeki nokta sayısı A9'dan daha aşağıda. 576 tane Phase Detection autofocus noktası var. Bu da ekranın %74'ünü kaplıyor. A7R3'teki sayılar nasıldı? A7R3'te 399 tane Phase Detection AF noktası vardı ve ekranın %69'unu kaplıyordu bu noktalar. Yani bu konuda bayağı bir iyileştirme var netleme sistemi konusunda. Ama dediğim gibi A9'un netleme sistemini kullanıyor olmasına rağmen sayılar farklı. A9'da 693 tane nokta vardı ve ekranın %93'ünü kaplıyordu bu noktalar. Sanırım arkada çalışan sistem A9'dan geliyor. Makinenin 15 stopluk bir dinamik aralığı olduğundan bahsediliyor ama bu yeni bir özellik gibi söylenmiş bütün videolarda. Halbuki A7R3'te de bu böyleydi. Yani 15 stopluk bir dinamik aralığa sahiptiniz. Ve fotoğraf özellikleri bu kadar. Bunun dışında yeni bir özellik yok. Şimdi video özelliklerine bakacak olursak, videoda aslında beklentilerimizi karşılamadı makine. 4K'da 60 fps video çekemiyorsunuz. 4K 30 fps video çekerken biraz crop yaptığını hatırlıyorum. Yeni nesil bütün makinelerde olduğu gibi bu makinenin de aslında 10 bit video çekebilmesini, en azından HDMI'den 10 bit output verebilmesini bekliyorduk. Ya da bekliyorduk demeyeyim, beklerdik. Ancak bu böyle olmadı. Ne SD kartın içerisine ne de HDMI'den 10 bit output vermiyor. A7S3'ün önüne geçmemesi için yapılmış bir özellik olduğunu düşünüyorum bu konunun da. Yani anladığım kadarıyla Sony A7R4'ü tam olarak bir fotoğraf makinesi olarak tutmak istiyor. Video özelliklerini biraz geride tutarak. Ancak tabii video konusunda yeni özellikler var. Onlardan da bahsedelim. Bir kere 30 dakikalık video kayıt sınırı artık kaldırılmış. Bunu zaten yeni makinelerde böyle olmasını bekliyorduk. Çünkü bu kanuni bir zorunluluktan dolayı 30 dakika sınırı vardı. 2019 itibariyle bu kanun yürürlükten kaldırıldığı için Avrupa civarında satılan kameralarda bu 30 dakikalık sınır olmayacak denmişti. Hakikaten de Alpha 6400'le beraber kaldırmıştı Sony bunu. Aynı şeyi A7R4'te de yapmış. A7R4 4K'lık videoları çekerken sensörden 6K'lık bir kısım kullanıyor. Yani 6000 piksellik bir görüntüyü alıp oversample tekniğini kullanarak küçültüyor. Dolayısıyla A7R3'ten biraz daha temiz bir görüntü elde etmeyi bekliyorum ben. Ama tabii bu tam olarak gözümde canlanmıyor ne kadar daha temiz olacağı. Videodaki en büyük özellik, videoda da artık IAF özelliği kullanılabiliyor. Fotoğrafta benim çok işime yarayan bir özellik IAF. Ama videoda zaten işte şu anda da görüyorsunuz mesela yüz tanıyıp yüzü netleme sistemi Sony'lerde gayet iyi çalışıyor. Gözle netleme ne kadar fark yaratacak tam bilemiyorum. Herhalde birazcık böyle açılı baktığınızda kameraya daha yakın olan gözü net tutacak anladığım kadarıyla. Ama ben böyle süper çılgın bir fark beklemiyorum işte Face Detect AF'ye göre. Yalnız bu IAF işte slow motion video çekerken 100 fps, 120 fps video çekerken çalışmıyor. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Yine video özelliklerinin arasında sayabileceğimiz bir özellik daha A7R4 ile birlikte bir dijital mikrofon duyuruldu ama ben bu konuda çok ilgili bir insan olmadığım için o mikrofonla ilgili özellikleri burada saymıyorum, atlıyorum onları. Başka çok iyi bir özellik, video çekerken benim de yaşadığım bir sıkıntı olan işte HDMI'den bir video recorder ya da bir monitör bağladığınızda kayda bastığınız anda arka LCD ekrandaki görüntünün gitmesi problemi artık giderilmiş.
Bu çok iyi bir özellik. Zaman zaman benim sıkıntı yaşadığım bir konuydu. Bunun giderilmiş olması çok iyi. Peki, evet. Makinenin bütün özellikleri, sayabileceğimiz ilginç özellikleri bu kadar. A7R4'e geçmeye değer mi? Bu konu hakkında konuşalım. Birincisi, ben kendim için söyleyeyim. A7R3'üm var. Makinemden çok memnunum. İşte o touch özellikleri dışında süper memnunum. Ben A7R4'e geçmeyi düşünmüyorum. Şimdi A7R4'ün fiyatı 3500 dolara olacak, yurt dışı fiyatı. A7R3'ün fiyatı 3200 dolarken ben burada Türkiye'de tanıdık falan derken 3600 dolara alabilmiştim makineyi. Yani arada bir en aşağı 400-500 dolar fark var duyurulduğu fiyatta. Yani A7R4 büyük ihtimal Türkiye'de 4000-4100 dolar civarında bir fiyata çıkacak. Bu da 23-24 bin liralar demek bugünkü kurla. Spot A7R3'ü 13 bin liralara alabildiğiniz bir ortamda kimsenin A7R4'e geçeceğini zannetmiyorum. A7R3 dururken. Dediğim gibi A7R4'ün bence duyurulmasındaki neden A7S3'ün 8K'lık yani 36 megapiksellik bir sensöre sahip olacak olması tahmin ediyorum. Ve 36 megapikselle A7R3'ün 42 megapikseli arasında çok az bir fark var. İşte belki ürünler arasındaki farkları korumak için A7R4'ü hemen duyurdular. Yani A7R3'te böyle çılgın bir eksiklik yoktu aslında. Zaten mükemmel bir makineyi daha da mükemmel bir hale getirmişler. Sony bir kameranız yoksa A7R4'e geçmeye değer mi? Gerçekten de 61 megapiksel çözünürlüğe ihtiyacınız varsa ve bunu çok böyle sağlam bir şekilde tarif edebiliyorsanız ben şu nedenden dolayı 61 megapiksele ihtiyacım var diyorsanız sanırım hani A7R4'ten daha iyi full frame bir makine bulamazsınız bu konuda. Ama bir Canon, Nikon gibi bir fotoğraf makinesine sahipseniz, bir lens takımınız varsa acele etmeyin. Çözünürlüğü yüzünden A7R4'e geçmek konusunda acele etmeyin. Çünkü hem Nikon'un hem de Canon'un yüksek çözünürlüklü aynasız makineleri yolda. Birkaç ay içerisinde onlar da duyurulacak. Canon işte 70-75 megapiksellik gibi bir makine duyuracak. EOS R'nin daha profesyonel bir versiyonunu. Nikon da yine bu 61 megapiksellik sensöre sahip makinesini bir sene içerisinde duyuracak. Bunlar benim dedikodu sitelerinden öğrendiğim işte bilgiler ve kendim tahminlerim. Bu arada Sony Ağustos ayı ve Eylül ayı içerisinde yeni 3 tane kamera duyuracak. Bunlardan bir tanesi A9'un ikinci versiyonu olacak. Çünkü 2020 yılında olimpiyatlar var. Olimpiyatlar için A9'u artık duyurması gerekiyor. Bir önceki versiyonu çıkalı 4 sene olmuş A7S3'ümüz var. Onu bekliyoruz. Bir tane de APS-C sensöre sahip profesyonel bir kamera bekliyoruz. Yani Alpha 6700 ya da belki Alpha 7000 diyecekler bu kameraya. Evet, bu Ağustos ve Eylül ayları içerisinde bu 3 kamera daha duyurulacak. Bunlar duyurulduğunda da belki o kameralarla ilgili videolar yaparım. Peki tekrar A7R4 konusuna dönecek olursak açıkçası A7R2'den A7R3'e geçerken heyecanlandığım kadar beni heyecanlandırmadı. Aradaki özellik farkları güzel, etkili. Yani zaten mükemmel bir kamerayı daha da mükemmel hale getiren özellikler bence geçmek için yeterli değil. A7R3 olduğu sürece, satıldığı sürece A7R4'e geçmek böyle çok insanın yapacağı bir şey olmayacak diye tahmin ediyorum. Evet, bunu da söyledikten sonra yavaştan bu videoyu kapatalım. Uzun bir ara verdik. Yeni video yükleyemedim. Yine bu arada yurt dışına gidiyorum. Tatile gidiyoruz. Bir 2 hafta, 3 hafta yeni video yükleyemeyeceğim. Ama döndükten sonra yarım kalan bazı konular var. Onları işlemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi eğer A7R4 de bir şekilde elime geçmiş olursa onu da incelemesini yaparım. Asıl GFX 100'ü çok merak ediyorum ama GFX 100'ü alıp inceleme pek mümkün görünmüyor şu aralar. Evet. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın ve paylaşın. Hala üye olmadıysanız lütfen kanala üye olun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.